Evet, uzun bir aradan sonra tekrar bir film incelemesiyle karşınızdayım. Gerçi uzun bir ara sayılmaz, yakın bir tarihte bir film incelemesi yapmıştım ama o videomda beni biraz üzdünüz açıkçası dostlar. Çok da güzel bir inceleme olduğunu düşünüyordum ama nedense çok az ilgi gördü. Şöyle tekrardan bir hatırlatayım o videomu da belki yeniden bir şans vermek istersiniz. Böylece Türk filmlerinin incelemelerinin devamını hazırlamak için daha çok motive olabilirim. Bu videom için de sizden çok değil, bir 5000 like rica ediyorum. Bu da çok güzel bir inceleme olacak söz. O halde lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. The Menu. Bu gerçekten çok ilginç bir film arkadaşlar. Öncelikle filmi kapağına veya ismine bakarak izleyenlerdenseniz bu bir yemek filmi değil dostlar. Yani yemek evet filmin önemli bir unsuru ama konu başka. Neyse konuşuruz video ilerledikçe. Film hakkında dünya genelinde çok karışık yorumlar var. Aslında bu film hakkında genel olarak yeterince konuşulmadığını düşünüyorum. Biraz kenarda köşede kaldı. Sanki böyle işte tarzında çerezlik bir film gibi algılandı. Benim incelememi etkilemesin diye sadece birkaç global kritik sitelerindeki yorumlarına baktım. Hakkında hazırlanmış videolara özellikle bakmadım. Bence gayet özgün bir film, özgün de bir incelemesini yapmak istedim. Şimdi önce film hakkında genel biraz bilgi vererek başlayayım. Sonra kısa bir özetini yaparız, ardından da incelemeye geçeriz. Filmimiz yönetmenliğini Mark Millar'ın yaptığı kara mizahla gerilim karışımı bir yapım. Filmin senaryosu Seth Reiss ve Will Tracy tarafından kaleme alınmış. Ne yapayım bu bilgileri demeyin çünkü fikir yazar Tracy'nin Norveç'te tekneyle gidilen bir adada yaşadığı gerçek bir restoran deneyiminden doğmuş. Yaklaşık 30 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film dünya çapında 80 milyon dolara yakın gişe yaparak aslında beklentilerin üzerinde bir başarı elde etti. Oyuncu kadrosunda usta oyuncu Ralph Fiennes var. Namı diğer bizim Voldemort Reis. Filmde karizmatik ama rahatsız edici bir psikopat şef olan Julian Slowik karakterini canlandırıyor. Anya Taylor-Joy var, bizim Queen's Gambit abla. Filmin izleyiciyi temsil eden gözlerinden biri olarak Margot rolüyle görüyoruz onu bu filmde. Önemli bir rolü var yani. Nicholas Hoult var. Bu şey değil mi ya dediğiniz oyuncu var ya, o işte. Takıntılı bir yemek tutkunu Tyler rolünü oynuyor. Bayağı gıcık bir tip. Çekimler Amerika'da Georgia kıyılarında yapılmış. Adanın ve restoranın izole atmosferi şey olsun diye. Olmuş da gerçekten. Ayrıca mutfak sahnelerinin gerçekçi olması için ünlü Michelin yıldızlı şef Dominic Crane danışmanlık yapmış ve bütün tabakların sunumu film için özel olarak hazırlanmış. Dediğim gibi karışık eleştiriler var film hakkında. 2022 Toronto Film Festivali'nde premierini yapmıştı bu film. Rotten Tomatoes ve Metacritic'te genel olarak olumlu eleştiriler almış ama seyirciler arasında ikiye bölünen bir etki yaratmış. Yani kimileri filmi yüzeysel bulmuş, kimileri de altındaki ince sınıf eleştirisine hayran kalmış. Bakalım siz nasıl değerlendireceksiniz? Filmi izleyip öyle gelmek isteyenler için spoiler uyarımı vereyim bu dakikadan sonra ve başlayalım. The Menu bizi seçkin bir grubun özel bir tekneyle ulaşabildiği tamamen izole bir adada bulunan lüks restoran Hawthorne'a götürüyor. Burada ünlü şef Julian Slowik konuklarına sadece yemek değil aynı zamanda ritüel gibi işleyen bir deneyim sunuyor. Misafirler arasında yemek kültürünü fetişleştirmiş bu eleman, kibirli eleştirmenler, yozlaşmış zenginler ve ünlü ama gözden düşmüş bir aktör var. Ama en dikkat çeken karakter aslında davetli listesinde bile olmayan ve aslında başka birinin yerine son anda gelen Margot. Menü ilerledikçe atmosfer giderek rahatsız edici bir hal alıyor. Slowik ve ekibi konukların yemekle değil, kendi hayatlarıyla da yüzleşmelerini sağlıyor. Her tabak onların bencilliklerini, ikiyüzlülüklerini ve tüketim kültürüne olan kör bağlılıklarını ifşa ediyor. Başlangıçta şaka gibi görünen gariplikler ilerleyen dakikalarda ölümcül bir oyuna dönüşüyor. Margot'un varlığı ise bu planı sarsıyor çünkü o diğerleri gibi bu dünyanın bir parçası değil. Slovik'in yarattığı karanlık tiyatronun içinde tek gerçek meydan okuyan kişi haline geliyor. Film finalde hem grotesk hem de düşündürücü bir noktaya varıyor. Kısa özet bu şekilde ama biz şimdi sahne sahne incelemeye başlayalım. Filmin açılış sahnelerinde kısa bir tekne yolculuğundan sonra adaya varılıyor ve görevli misafirlere adayı tanıtıyor. Burada adanın doğal habitatını görüyoruz ama aynı zamanda karakterlerin tepkilerinden de kişilikleri hakkında ufak fikirler ediniyoruz. Hepsinin karakterini tek tek ele alacak olduğum için şimdilik değinmiyorum bu konuya. Daha sonra görevli kadın onları etleri İskandinav usulü fümeledikleri ve 152 gün dinlendirdikleri özel bir kulübeye getiriyor. Burada filmin ilk göze çarpan detayıyla karşılaşıyoruz. Yani nasıl bir şeyin içinde olduğumuzla ilgili ilk ipucu kırıntısı diyeyim. Zengin züppe tayfadan bir eleman burada görevliye peki bu etleri 153. gün servis ederseniz ne olur, kıyamet mi kopar şeklinde gevşek bir soru soruyor. Kadının cevabı şu:
Bakteriler eti yiyen kişinin kan dolaşımına karışır ve omurilik sıvısına yayılır. O noktadan sonra kişi felç olur ve kısa sürede can verir. Yani bir anlamda kıyamet kopar. Burada gülmeyle karışık ilk afallama yaşanıyor misafirler tarafından. Karşılarında meseleyi dalgaya alınamayacak derecede oldukça ciddiye alan bir ekip olduğunu yakında görecekler ama henüz hiçbir şeyin farkında değiller. Bu noktada biz izleyiciler olarak da farkında değiliz elbette. Görevli kadın Elsa onlara kaldıkları yeri de gösteriyor ve bu sahnede de işlerini ne kadar ciddiye aldıklarını belirtmeye çalışıyor onlara. Gülüşmeler eşliğinde restorana giriliyor ve o sırada sadece Margot'un olup bitenlerde bir tuhaflık sezdiğini görüyoruz bu sahnede. Sonrasındaki sahnede açılış sunumu büyük bir hassasiyetle, sanatsal bir kusursuzlukla hazırlanırken Tyler geliyor ve bunu pakojetle mi yaptın diye soruyor aşçılardan birine. Yani o tipik ben bu işten anlıyorum ukala tavrını sergiliyor. Aşçı ona bu işten anlıyorsunuz Bay Ledford dediğinde adımı nereden biliyorsun diye soruyor ve aşçı biz bütün misafirlerimizi tanırız diyor. Daha sonra masalarına dönerken adımı biliyordu diyor ve Margot da ama sen onunkini sormadın diyor. Bu ufak detayı da cebimize atıp devam edelim. Bu noktadan sonra şef nihayet teşrif ediyor ve sunum başlıyor. Film yemek sunumunun bölümlerine göre bölümlere ayrılmış bir yapıda. Sunumun ilk bölümü olan hors d'oeuvre ile başlıyoruz. Tabaklar büyüleyici bir hassasiyetle hazırlanmış ve adeta askeri bir nizamla sunuluyor ve amuse-bouche ismindeki ilk yemek geliyor. Sıkıştırılmış kelek turşusu, kar krema ve pürmüzlenmiş dantel. Eleştirmen Lillian hemen herkes bu kar krema olayına kafayı takmış şeklinde bir yorum yapıyor. Karşısındaki de hemen onu onaylıyor. Zaten bu herifin olayı sadece bundan ibaret. Hani karakterleri tek tek ele alacağım demiştim ya, madem yeri gelmişken bu ikisini ele alalım mesela. Filmde eleştirmen Lillian, gurme dünyasının kibirli yüzünü temsil eden bir karakter. Her tabakta kusur arayan, sıradan bir malzemeyi küçümseyen, aslında mutfağın değil kendi egosunun peşinden giden biri. Onun gözünde yemek damak tadından çok prestij ve güç gösterisinin bir aracı. Sürekli notlar alıyor, yorum yapıyor, ben bilirim havasıyla hem izleyicinin sinir uçlarında tepiniyor hem de şefi küçümsemekten çekinmiyor. Yanındaki adam da tam anlamıyla bir yancı figürü. Lillian ne söylese ona katılıyor. Aynı fikirleri tekrar ederek kendini var etmeye çalışıyor. Bağımsız bir görüş ortaya koyamıyor. Bu dinamik aslında eleştiri dünyasının sahte yankı odalarını da hicvediyor. Egosunu bilgi gibi sunanların yanında o sesi sorgulamadan çoğaltan, kayıtsız şartsız destekleyenlerin olduğunu gösteriyor. Lillian ve yancısı birlikte hem boş bir entelektüel kibri hem de onun asalakça devamını somutlaştırıyor. Ben bu karakteri inanılmaz derecede birine benzetiyorum. Hani şu Ferhan Şensoy'un bir tiyatro oyunundan sinemaya aktarılan Pardon filmi vardı ya. O filmde hapishanenin ikinci müdürü rolünde bir adam vardı. Birebir bu yancı karakterinin örneğiydi o da. Şimdi sahneyi direkt izletmek isterdim size ama hemen telif atıyorlar, o yüzden anlatacağım mecbur. Şu sahnede bu durumu anlatan müthiş bir diyalog var. Burada bu yancı dediğim adam diyor ki, dış nizamiyeye sarmaşık dikelim çok güzel oluyor falan. Müdür de diyor ki güzel değildir o. Ben dış nizamiyeye asma dikeceğim. İç kısma da bir çardak yaparız. O da güzel olur diye karşılık veriyor hemen bizimki. Bunun üzerine müdür de diyor ki ne desem güzel olur diyorsun. Senin hiç şahsiyetin yok mu? Bir şeye de hayır öyle olmaz desene lan. Ben sizi şey yapmamak için şey yaptım sayın müdürüm. Yoksa öyle olmaz zaten. Hiç olacak şey değil yani. Dış nizamiyeye asma, içeri çardak, ortaya havuz, fışkiye. Ne lan bu? Ordu ev bahçesi mi burası? Ha şöyle, fikrini söyle. O fikir hıyarca da olsa belirt. Belirt ki ne kadar hıyar olduğun net olarak belirlensin. Hayır müdürüm, siz aksini söyle dediniz diye ben şey yaptım. Yoksa dış nizamiyenin asma olmasının ne mahsuru var? Sonra çardak, çok güzel fikir. Yani hiciv sanatı işte böyle bir şey. Tabii burada karikatürize edilmiş bir şekilde sunuluyor ama biliyoruz işte var böyle insanlar. Otorite figürüne yaranmak için kendi şahsiyetini ayaklar altına alan asalak tipler. Filmimize dönersek de dediğim gibi bu tip insanların yanlarında yancı birini tutma ihtiyacı aslında egolarını sürekli besleme arzusundan kaynaklanıyor. Kendi söylediklerinin onaylanması, her eleştirilerinin anında haklısınızla karşılanması onları daha da güçlü hissettiriyor. Bu iki karakter üzerinden bu dinamikler çok güzel bir şekilde verilmiş izleyiciye. Gelelim şu ikiliye. Filmdeki ünlü ama artık papucu dama atılmış George Diaz isimli aktör karakteri aslında Hollywood'un çöplüğe dönmüş yüzünü temsil ediyor. Bir zamanlar parlayan, kapaklara çıkan, herkesin hayran olduğu bir adamken şimdi restoranlarda beleş yemek ve prestij kapma peşinde sürünüyor. Yanında oturan asistanı da onunla birlikte bu düşüşün gölgesinde kalan, tamamen efendisinin artıklarıyla beslenen bir figür. Aralarındaki ilişkide tıpkı Lillian ve yancısında olduğu gibi bir tür asalaklık dinamiği ama
Bu kez farklı. Buradaki kadın güç gösterisi yapmak yerine daha çok geçimini sağlayabilmek için, biraz da hayatta kalabilmek için o adamın peşinden gidiyor. Yani aslında yancıdan ziyade daha çok mecburi bir parazit haline gelmiş birisi. Gelelim şu üçlü zengin çocuklarına. Soren, Bryce ve Dave aslında tek başına bir karakter değil, bir tip olarak karşımıza çıkıyorlar. Şef Slovik'in gözünde onlar parayı babalarından devralmış, hiçbir şey üretmeden sadece tüketen, gücün ve ayrıcalığın tadını çıkarmaktan başka meziyeti olmayan bir kuşağı temsil ediyor. Üçünün de masaya oturuşundan, konuşma tarzına kadar her hareketlerinde şu hissi alıyorsunuz. Dünyayı kendi oyun alanları zannediyorlar. Yemeklere yaklaşırken de hep aynı tavır var. Tatları sorgulamak yerine biz zaten her şeyi biliriz, zaten paramızla satın alıyoruz rahatlığında dalga geçiyorlar. Filmde özellikle görevli kadın Elsa'ya karşı tavırları bu açıdan çok belirgin. Parayı dayatıp kuralları delmeye çalışıyorlar. Sınırsızlıkla büyümüş çocukların o şımarıklığıyla davranıyorlar. Ama asıl ironik olan şu. Bu karakterler filmin ilerleyen bölümlerinde en aciz kalanlar oluyor. Çünkü güçlerini sanal bir paranın dokunulmazlığı üzerine kurmuşlar. Şefin dünyasındaysa o paranın hiçbir hükmü yok. Bu üçlü filmin sınıf eleştirisinin en çıplak halini temsil ediyor. Üretmeyen ama tüketen, keyif alan, her şeye hakkı olduğunu düşünen asalak bir elit tabaka. Ben size karakterleri tanıtmaya ve analiz etmeye devam edeceğim ama bir yandan da yemeklerimiz gelmeye devam ediyor. Bu aşamada first course yani ilk yemeğe geçiyoruz. Hani filmin yapısından bahsetmiştim ya, tekrar bir hatırlatayım şu olayı çünkü bu filmin en dikkat çekici yapısal tercihlerinden biri. Kurgusunu tamamen bir akşam yemeğinin sunum sırasına göre bölümlere ayırmış. Yani klasik bir hikaye akışında gördüğümüz birinci perde, ikinci perde yerine burada hors d'oeuvre, first course, main course, dessert gibi başlıklar var. Her bölüm ekrana bir tabak sunumu gibi yazıyla geliyor ve ardından o kursa özel bir sahne başlıyor. Ayrıca bu yapının sembolik bir yanı var. Her bir kurs misafirlerin hayatındaki bir gerçeği ya da yozlaşmış bir yanını açığa çıkarıyor. Yani yemeklerin sırası aslında birer itiraf sırası gibi işliyor. Filmin bu gerilimi aşamalı olarak tırmandıran özgün yapısını çok sevdim açıkçası. Filmle ilgili eleştirmenler ne tür yorumlar yaptılar bilmiyorum ama şahsen ben hikaye anlatış biçimini oldukça başarılı buldum. İlk yemekte yine klasik müzik ve keman eşliğinde sanatsal bir şekilde büyük bir özenle hazırlanıyor ve sunuluyor. Fakat sunumdan önce şef ilk defa misafirleriyle bir konuşma yapıyor. Filmlerde en çok dikkat ettiğim şey diyaloglar olduğu için bu sahnede şefin söylediklerini de birebir aktarmak istiyorum. Hawthorne'a hoş geldiniz. Adım Julian Slovik. Bu akşam sizleri beslemek benim için bir onur. Önümüzdeki birkaç saat içinde midenize yağ, tuz, şeker, protein, bakteri, mantar, çeşitli bitki, hayvan ve hatta bazen topyekün ekosistemler girecek. Sizden tek bir ricam var. Ufacık bir rica. Yemeyin. Tadın. Rahiyayı alın. Haz alın. Lokma deyip geçmeyin. Damağınıza odaklanın. Anın içinde olun. Ama yemeyin. Menümüz yenerek ziyan edilmemeli. Etrafınıza bakın. Hep beraber bu adadayız. Kabullenin. Her şeyi kabullenin ve affedin. Şimdi bu sahneye baktığımızda bir şefin yemek konuşmasından çok bir ritüel veya öğreti gibi geliyor kulağa değil mi? Zaten şef bu konuşma yaparken herkesin yüzünde "Ne anlatıyorsun abi sen?" ifadesi var. Sadece bu adam büyük bir hayranlıkla dinliyor. Biz izleyiciler de film boyunca belirli bir yere kadar bu adamın onu tek anlayan kişi olduğunu ve bir şekilde ödüllendirileceğini düşünüyoruz ama film bizi bu noktada bile ters köşeye yatıracak. Buna daha sonra geleceğim ama şefin konuşmasındaki manevi havaya tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada dikkatimi çeken küçük ama çok önemli bir detay var dostlar. Şef Slovik konuşmasını yaparken ellerini göbek hizasında belirgin bir şekilde birleştiriyor. Bu aslında sıradan bir jest değil. Bu pozisyon Doğu felsefelerinde Dhyana Mudra denilen bir meditasyon duruşudur. Dinginlik, odaklanma ve kontrol anlamına geliyor. Yani şef daha en başından kendini adeta bir guru ya da ruhani bir lider gibi konumlandırıyor. Benim aklıma direkt Matrix'teki Morpheus geldi. Hani o da Neo'ya Matrix'i anlatırken benzer bir el duruşu yapıyordu ya. Bu benzerlik boşuna değil. Çünkü her iki karakter de aslında bir tür öğreti sunuyor. İzleyici ya da öğrencisini bir ritüelin içine çekiyor. Slovik'in yemeyin, tadın, kabullenin, affedin sözleriyle birleşince bu el jesti sahneyi manevi bir ayine dönüştürüyor aslında. Ama filmin bu noktasında ne izleyici ne de karakterler henüz bunların farkında değil. İlk yemeğimizin adı Ada.
Adada yetişen sebzelerle sahilden toplanmış taşlardan oluşan, filtrelenmiş donmuş deniz suyuyla zenginleştirilen bir tabak. Bu yemek yenirken karakterlerimiz arasındaki diyaloglara tanık oluyoruz. Onları biraz daha tanıyoruz ama artık karakterleri size tanıtmaya biraz ara vereceğim çünkü zaten ilerleyen sahnelerde hepsinin ne mal olduğu ortaya çıkacak. Geçelim second course'a, yani ikinci yemeğe. Her yemekten önce şefin sahneye çıkar gibi yaptığı tiratlar da bence filmin en etkileyici unsurlarından biriydi. Çünkü bu tiradların her biri bir itiraf töreni gibi işliyor. Slovik'in konuşmalarında yemekleri tek tek tanıtırken aslında konuklarının hayatlarını da didiklediğini fark ediyoruz. Sanki her tabak onların iç yüzünü ortaya koymak için hazırlanmış birer tuzak. Ve konuşmalarının başında şefin ellerini sertçe vurarak tüm dikkati çekmesi de sahneyi sanki bir mahkeme salonuna çevirmek için kullanılmış güzel bir detay bence. Ekmek. 12 bin yıldır farklı biçimlerde tükettiğimiz bir besin kaynağı. Özellikle de yoksullar için. Un ve su. Daha basit ne olabilir? Günümüzde bile tahıl üretimi tarım faaliyetlerinin %65'ini oluşturuyor. Meyve ve sebze üretimi sadece %6 oranında. Antik Yunan'da köylüler kahvaltılarda bayat ekmeklerini şaraba banarmış. Ya İsa bize ekmeğimiz için dua etmeyi öğretmedi mi? Ezelden beri ekmek sokaktaki insanın gıdası olmuştur. Ama siz değerli konuklarım, siz sokaktaki insan değilsiniz. O yüzden bu akşam size ekmek yok. Bu sahnede şefin yaptığı şey aslında oldukça acımasız ama zekice bir sınıf eleştirisi. Normalde sofraların en temel unsuru olan ekmek, tırnak içinde herkesin hakkı gibi görülen bir besindir. Slovik ise bunu tersine çeviriyor. Zenginlere ekmek vermeyerek onlara şunu ima ediyor. Siz artık halktan, sokaktaki insandan kopmuşsunuz. En temel gıdayı hak etmiyorsunuz. İkinci yemeğimiz olan ekmeksiz ekmek tabağı tam olarak bu anlamı taşıyordu bana göre. Ekmeksiz ekmek sunumu aslında gelecek tüm yemekler gibi konukların karakterlerini birebir ortaya dökmek için hazırlanmış bir tuzak. Mesela Lillian hemen bilmiş havalara giriyor. Emülsyon bozuk, fark ettim falan diyor. Sanki olağanüstü bir ayrıntıyı yakalamış gibi davranıyor. Şefin cevabı ise tam bir tokat. Masasına koca bir kase dolusu bozuk emülsiyon gönderiyor. Yani madem böyle şeylerden anlıyorsun, al o zaman doya doya ye diyerek onun egosunu tiye alıyor. Zengin züppe üçlüsü ise paraya ve nüfuza yaslanarak Elsa'dan ekmek istiyor. Klasik şu, sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun ayağı yapıyorlar. Güçlerini hatırlatmaya kalkıyorlar ama Elsa'nın cevabı net. Hayır. Hayatları boyunca ilk defa karşılarına paralarının geçmediği bir hayır çıkıyor. O yüzden de göt gibi kalıyorlar. Tyler'a gelince, tabii ki her zamanki gibi şefi göklere çıkarıyor. Bu konsept inanılmaz diye büyüleniyor. Margot ise burada tek gerçekçi bakışı sunuyor. Gerçekten bunu mu beğendin? Adam seninle dalga geçiyor diyor. Onun farkı şu. Margot diğerleri gibi bu sistemin içinde değil, yani tuzağın bir parçası değil. Yani bu gece orada olması için seçilmiş birisi değil. O yüzden en basit gerçekleri görebiliyor. Margot'un olayına daha sonra geleceğim ama şimdi diğer yemeğe geçelim. Sıradaki yemeğin adı anı. Sunumdan önce şef kendi geçmişinden şok edici bir hatıra paylaşıyor. Çocukken babasının annesini dövdüğünü, annesini kurtarmak için babasının bacağına mutfak makası sapladığını anlatıyor. Bu hikaye hem kişisel bir travma itirafı hem de menünün tonunu belirleyen bir kırılma noktası. Çünkü artık masadaki herkesin sırları açığa çıkmaya başlayacak. Masalara gelen tortillaların üzerinde lazerle işlenmiş görüntüler bunun simgesi. Her misafirin kendi günahı, kendi ikiyüzlülüğü yüzlerine servis ediliyor. Zengin üçlü patronlarının kara para aklama belgelerini tortilla üzerinde görünce dona kalıyor. Eleştirmen Lillian kapanmasına neden olduğu restoranların silüetleriyle yüzleşiyor. Kısacası Slovik burada ben sizi iyi tanıyorum mesajı veriyor. Bu sahnede şef aslında tanrı rolünü üstleniyor. Tıpkı kutsal metinlerde insanların günah defterlerinin yüzlerine açılması gibi konukların da günahları sofraya konuyor. Yani anı tabağı bir yargı sahnesi. Buradan sonra konuklar artık sadece gurme bir menü deneyimlemediklerini, kendi hayatlarının yargılandığını anlamaya başlıyor yavaş yavaş. Ve geldik filmin en çarpıcı anlarından birinin yaşanacağı o sahneye. 4. yemek. The Mess. Yani dağınıklık. Haşlanmış sebze, fırında et, patates konfi, et suyu, kemik iliği. Huzur içinde yat Jeremy Loudon. The Mess aslında Slovik'in mutfağındaki güçlü ilişkileri ve sanat adı altında nasıl bir otoriter düzen kurulduğunu gözümüze sokan bir sahne. Jeremy sahneye getiriliyor, şef onu tanıtırken hem övüyor gibi yapıyor hem de asla benim seviyeme ulaşamayacak diyerek küçük düşürüyor. Ardından Jeremy'nin intiharı sofradaki herkes için bir kırılma anı oluyor. Çünkü artık yemeğin bir oyun, bir gösteri ya da abartılı bir konsept olmadığını, ölümün menünün bir parçası haline geldiğini görüyorlar.
Tabii hala bunun sunumun bir parçası olduğunu, sadece bir gösteri olduğunu düşünmeye devam edenler de oluyor. Bu sahnenin iki büyük anlamı var. İlki usta-çırak ilişkisi üzerinden kurulan tiranlık. Normalde mutfaklarda şefler bir otorite figürüdür ama Slovik'in dünyasında bu dini bir boyuta taşınmış. Jeremy aslında şefin sanatına adanmış bir kurban gibi sunuluyor. Bu tarikatvari bir yapının mutfak kisvesi altında nasıl işlediğini gösteriyor. İkincisi konukların tepkisizliği. İlk şok dalgasının ardından masadakilerin çoğu belki de performans sanatıdır diyerek kendilerini kandırıyor. Yani gözlerinin önünde bir genç ölmüş ama statü, konum ve alıştıkları ayrıcalık o kadar baskın ki gerçeği kabullenmek yerine oyunun parçasıymış gibi davranmayı seçiyorlar. Güç ve prestij uğruna en çıplak şiddet bile normalleştirilebiliyor. The Mess'in şokunu daha hazmedemeden gelen sahnede bu defa Mr. Richard Liebrandt'ın parmağının kesilmesi oluyor ve film burada gerilimi bir tık daha yükseltiyor. Zenginliği, nüfuzu ve buyurgan tavrıyla öne çıkan Richard aslında o sofranın en dokunulmaz görünen karakterlerinden biri. Ama şef onun üzerinden başka bir sınırı daha yıkıyor. Paranın ve statünün koruma kalkanını. Önce Richard'ı köşeye sıkıştırıyorlar. Ona eşine sadakatsizliğini ve sahte hayatını ima edercesine yüzük parmağını kesiyorlar. Jeremy'nin intiharı hala bir performans mıydı değil miydi belirsizliğinde asılı duran konuklar artık şiddetin doğrudan kendilerine yöneldiğini görüyorlar. Yani olay masadaki elitlerin bizzat cezalandırıldığı bir törene dönüşüyor. Ve burada çok önemli bir psikolojik eşik yaşanıyor. Konukların gözündeki dehşet yavaş yavaş yerini itaate bırakıyor. Çünkü korku iktidarın en güçlü aracıdır. Şef Jeremy'yi kurban ederek onlara sanatının büyüklüğünü göstermişti. Richard'ın parmağını keserek de sınırların tamamen ortadan kalktığını kanıtlıyor. Artık hiçbir ayrıcalıklarıyla korunamayacaklarını biliyorlar. Bu ikinci şoktan sonra masadaki atmosfer belirgin şekilde değişiyor. Fısıldaşmalar azalıyor, kahkahalar tamamen susuyor. En büyük egolara sahip karakterler bile sessizleşiyor. Film burada otoritenin baskı ve şiddet yoluyla nasıl mutlak itaate dönüştüğünü gösteriyor. Sonrasında şef Margot'u yanına çağırıyor. Bu sahne önemli çünkü şef ilk kez doğrudan bir konuğu masasından ayırıp yanına çağırıyor. Onunla mutfağın dışında özel bir konuşma yapıyor ve burada gerçeği açık açık dile getiriyor. Buradaki herkes ölecek. Yani bu akşamki menü sadece bir gurme deneyimi değil, başından beri planlanmış toplu bir intihar kıyamet sofrası. Ama Margot diğerlerinden farklı. Şef onun davetli listesinde olmadığını biliyor, yani masadakilerden biri değil. Ondan bir seçim yapmasını istiyor ve ona kritik bir soru soruyor. Vericilerle mi ölmek istiyorsun yoksa alıcılarla mı? Bu sahnede aslında birkaç şey birden oluyor. Birincisi Margot'un ayrıklığı netleşiyor. Zaten film boyunca onun tek gerçekçi, gözleri açık karakter olduğunu görebiliyorduk. Şef de bunu fark etmiş durumda. İkincisi şefin adalet anlayışı. Slovik herkesi aynı kefeye koymuyor. Ona göre burada ölmesi hak edilen bir günahkar topluluğu var. Margot ise bu dünyanın insanı değil. O yüzden kaderi konusunda seçim hakkı tanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki her halükarda ölecekse bunun ne önemi var? Ona da geleceğim. Margot'un yüzündeki gerilimi görüyoruz. Burada aslında filmin bütün mesajı için bir tercih yapıyor. Çünkü masada kalan herkes geçmişin günahlarına zincirlenmiş durumda. Margot ise videomun başında söylediğim gibi özgürlüğün ve saf zevkin temsilcisiydi. Ama zaten herkes ölecekse seçimin ne önemi var demiştik değil mi? Margot'a verilen karar kaderini değiştirmek için değil, onun kimliğini netleştirmek için. Misafir olursa masadaki günahkarlar grubunun içinde kalacak ve onlar gibi ölecek. Çalışan tarafına geçerse de yine aynı sonu paylaşacak ama rolü farklı olacak. Bu aslında şefin adalet anlayışının tuhaf bir parçası. Herkes ölecek, kaçış yok ama kimliğini doğru tanımlamasını istiyor. O yüzden ona bulduğu her fırsatta sen kimsin diye soruyordu. Margot burada gelişigüzel ölmekten bahsedince şef bu mutfakta hiçbir şey gelişigüzel değildir demişti. Sonraki yemekten önce bir damak temizleyici hazırlanıyor. Yabani bergamotlu kırmızı yonca çayı. İlk bakışta sadece damağı temizleyen basit bir ara içecek gibi görünse de aslında filmin ritüel yapısında önemli bir yere sahip. Yani şefin de dediği gibi hiçbir yemek gelişigüzel değil. Bu içecek önceki kursun ağırlığını kapatıp yeni bir bölüme geçişi simgeleyen bir geçiş ritüeli. Misafirlere sahte bir ferahlık hissi vererek aslında günahlarını silemeyecek olan bir arınma yanılsaması. Çünkü sonrasında şef artık olan biteni tüm konuklara anlatacak ve onlarla bir bir yüzleşecek. Filmin burasından sonra artık konuklar kaçmak için ilk somut girişimlerinde bulunuyor ama bir sonuç alamıyorlar. Ortamdaki yükselen gerilim yerini çaresizliğe bırakıyor. Şefin artık oyunu saklamaya gerek yok dediği bu bölümde ilk yüzleşme Lillian'la oluyor.
Slovik onun yıllardır yazdığı eleştirilerle kaç restoranın batmasına sebep olduğunu tek tek hatırlatıyor. Bu noktadan sonra Lillian bütün ağırlığını kaybediyor. Şefin sıradaki hedefi bu kez restoranın sadık müdavimleri Richard ve Annie oluyor. Onlar yıllardır Hawthorne'a gelmiş, onlarca kez yemek yemiş ama buna rağmen şefin hazırladığı hiçbir tabağı hatırlamıyorlar. Yani mesele aslında onların umursamazlığı. Çünkü onlar için bu restoran sadece statü göstergesi olmuş. Şefin gözünde onların suçu diğerlerinden farklı ama en az onlar kadar ağır. Sanatı tüketmek ama değerini hiç bilmemek. Sonrasında şefin melek yatırımcıyı öldürdüğü sahnede filmin en çarpıcı metaforlarından biri. Çünkü iş dünyasında angel investor yani melek yatırımcı kavramını ters yüz ederek onu havada asılı bir fallen angel gibi sunuyor. Böylece bir yandan sanatını paranın emrine sokan sermayeye duyduğu öfkeyi dışa vuruyor, bir yandan da dini bir göndermeyle güç ve iktidarın düşüşünü gözler önüne seriyor. Konuklar bu sahnelerde şefe ne isterlerse verebileceklerini, sadece bir rakam söylemesini isterken bir yandan da paranın bile artık hiçbir koruyuculuğu olmadığını, şefin öfkesinin kimseyi es geçmeyeceğini kesin olarak anlıyorlar. Sonrasında Margot'a karar vermesi için bir süre verilmişti ya, o süre doluyor ve Margot'la odasında özel olarak görüşüyorlar. Bu sahne filmin en kritik dönemeçlerinden birini barındırıyor aslında ama bunu fark etmek için biraz detaylı bakmak gerekiyor. Burada şef Margot'un olabildiğince dürüst olmasını sağlıyor ve Margot'un aslında ne iş yaptığını itiraf ettiriyor. İçerideki şu zengin evladına sunduğu hizmeti anlatıyor. Şimdi bu videoda bahsedemeyeceğim iğrençlikte talepleri olmuş bu hizmeti alırken. Az çok anladınız ne demek istediğimi. Neden evladı dediğimi de filmi izlediğinizde anlayacaksınız zaten. Ama asıl nokta o değil. Asıl önemli detay şu. Şef burada Margot'a bu hizmeti vermek hoşuna gidiyor mu diye soruyor. Margot da evet, en azından eskiden giderdi diyor. Sonra Margot Slovik'e peki sen işini seviyor musun diye sorunca şef de eskiden severdim diyor. Ama asırlardır içimden kimseye yemek yapmak gelmiyor. Bu hissi özlüyorum diyor. Burada sadece Margot'un yüz ifadesini görüyoruz ve sahne değişiyor. Bu sahnenin ne anlama geldiğini filmin son sahnelerinde size açıklayacağım. Sonra şefin en çarpıcı itiraflarından birine geçiyoruz. Babasının annesini dövdüğü bir gece onu kurtarmak için babasının bacağına mutfak makası sapladığını anlatmıştı yani. Burada da hem bir şekilde o anıyı canlandırıyor hem de başka bir yönden mesaj veriyor. Çalışanlarından biri olan Katerin'in söz aldığı bu sahnede 3 yıl önce Slovik'in kendisine sahip olmaya çalıştığını itiraf ediyor ve şef bu iddiayı inkar etmek yerine kendi günahını da masaya koyuyor. Ardından Katerin herkesin gözleri önünde makası bacağına saplıyor. Slovik sadece misafirlerini yargılayan mutlak bir otorite olmadığını, kendi karanlık geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalan bir günahkar olduğunu gösteriyor. Böylece sıradaki yemeğe de adını veren ritüel gerçekleşmiş oluyor. 6. yemek. Man's Folly, yani adamın ahmaklığı. Yengeç, mayalı yoğurt suyu, kurutulmuş deniz marulu, umeboshi ve yosun. Burada yine güzel bir sahne var. Erkeklere kaçmaları için bir fırsat veriyor ve hepsi kadınları bırakıp kaçıyorlar. Aslında zaten bu sahnede amaç kadınları ve erkekleri ayırmak, çünkü bu sahnenin vermek istediği mesajda biraz kadın erkek ilişkileri üzerine. Şef erkeklere kaçış için bir fırsat veriyor ama onların stratejisi sadece düz mantığa dayanıyor. Kimisi panikle koşuyor, kimisi rastgele saklanmaya çalışıyor. Yani aslında gerçek bir çıkış yolu aramaktan çok içgüdüsel bir dağılma yaşıyorlar. Kadınlarsa içeride Katerin'le kalıyor. Burada kaçışı daha çok manipülasyon üzerinden deniyorlar. Özellikle Lillian yıllardır eleştiri dünyasında yaptığı gibi Katerin'in egosunu oynuyor. Onu pohpohlayarak ve gelecek vaat ederek kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Yani erkekler kaba kuvvetle, kadınlarsa sözle ve zihin oyunlarıyla çıkış arıyor. Yemeğimizin adı neydi hatırlayalım? Adamın ahmaklığı. Ama kadınlar için de durum aynı. Çünkü onlar da planı başından beri hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini, bu akşamın yazgısının çoktan çizildiğini anlamıyorlar. Katerin herkesin ölmesi fikri benden çıkmıştı deyince de zaten artık bu noktadan sonra o sahte tutumlarının da bir işe yaramayacağını anlıyor masadakiler. Yani özetle kadınların manipülasyona dayalı hamlelerinin de erkeklerin panik dolu kaçışlarının da beyhude olduğu açığa çıkıyor. Neyse bir şekilde herkes yerlerine geri dönüyor ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video çok uzadı, o yüzden artık yavaş yavaş finale geleyim. Bu dağılma ve tekrar toplanmadan sonra dikkat çeken şey, oradakilerin artık birbirine karşı daha dürüst bir tavır takınmaları oluyor. Birbirlerine itiraflarda bulunuyorlar ve suçlarını kabullenmeye başlıyorlar ama tüm bu olan bitenlerin arasında olanlardan neredeyse hiç etkilenmeyen ve sadece yemeklerin tadına varan Tyler'a ne olacak peki? Hani demiştim ya, şefin sanatını tek takdir eden ve ona hayranlık duyan bu adamın bir şekilde oradakilerden farklı olduğunu ve ödüllendirileceğini düşündürüyor film bize bu noktaya kadar ama şefin onunla ilgili de bir planı var.
Şef nihayet onun da yanına geliyor ve ona neden buradasın diye soruyor. O da yemeklerinizi tatmak için diyor. Ama olay bu kadar basit olamaz, öyle değil mi? Unutmayın, davetlilerin her biri özenle seçilmiş ve her şey bir planın parçası. Peki Tyler'ın buradaki rolü ne? Burada önemli bir bilgi açığa çıkıyor. Şef ona buraya gelmeden önce sana ne söylendi diye soruyor ve o da gelmiş geçmiş en görkemli menü olacak dediniz diyor. Şef başka deyince sonra herkes ölecek dediniz diyor. Yani Tyler herkesin öleceğini önceden bilerek gelmiş oraya. Şimdi burası sizi biraz şaşırtmış olabilir. Bir insan öleceğini bile bile nasıl böyle bir yere gelebilir diye. Üstelik yanında başka birini de getiriyor ve o getirdiği kişi de aslında gerçekten gelmesi gereken kişi değil, sadece oraya gelebilmek için kiraladığı birisi. Margot bu korkunç gerçeği öğrenince sarsılıyor ve kendini kaybediyor. Sonra şef Tyler'a "Sen diğerleri gibi değilsin. Sen Pacojet'in ne olduğunu bildin, bergamotu bildin, ayırt ettin. Beni çok etkiledin. Sen aşçısın. Aşçının yeri mutfaktır" diyor. Daha sonra ona önlük giydiriyor ve yemek yapmasını istiyor. "Her türlü malzememiz var. Ne istersen söyle getirelim ve bize bir yemek yap" diyor. İzlemesi için de tüm ekibi ve misafirleri davet ediyorlar. Neyse uzatmayayım, bizim çok bilmiş mutfakta gerçek bir yemek yapma deneyimiyle karşılaşınca ortaya berbat bir iş çıkıyor ve ortaya Tyler'ın Saçmalığı adındaki bu yemek çıkıyor. Pişmemiş kuzu, yemesi imkansız pırasa sosu ve had safhada uyum eksikliği. Şef, sanatımızdan gizemin kaybolup gitmesinin sebebi sensin diyor ve ardından onun kulağına bir şeyler söylüyor. Daha sonra da Tyler önlüğünü çıkararak odayı terk ediyor. Daha sonra son yemek için Margot'tan bir malzeme getirmesini istiyor ve bu malzemeyi ararken şefin girilmesi yasak odasına girme imkanı buluyor. Burada Margot şefle ilgili pek çok önemli ayrıntıyı keşfediyor. Fakat bir tanesi filmin en can alıcı ayrıntısı olacak olan şey. O da yıllar öncesine ait şu fotoğraf. Hamburgerci Howie, ayın çalışanı. Ağustos 1987, Julian Slovik. Bu fotoğrafın neden bu kadar önemli olduğuna geleceğim ama Margot burada bir kısa dalga vericisi buluyor ve dışarıya haber vererek yardım istiyor. Buraları kısa geçeceğim. Bir görevli geliyor ve kısa dalga üzerinden bir yardım ihbarı aldığını söylüyor. Oradakiler önce kurtulduklarını sanıyorlar ama gelen kişinin de ekibin bir üyesi olduğu ortaya çıkınca artık son umutları da tükeniyor. Son yemek artık herkesin öleceği yemektir ve son yemeğe geçmeden önce Margot şefin tüm akşam boyunca yaptığı şu el çırpma hareketini yaparak tüm dikkati üzerine çekiyor. Burada artık Margot film boyunca topladığı ipuçlarını birleştiriyor ve bir karara varıyor aslında. Şefe yemeklerini beğenmediğini ve iade etmek istediğini söylüyor. Sunulan tabakların hepsinin entel dantel bir fikir uyandırmak için tasarlanmış gerçeklikten uzak şeyler olduğunu söylüyor. Çok sıkıldığını ve en önemlisi hala aç olduğunu söylüyor. Şef canın ne istiyor diye sorunca da Margot'un cevabı bir cheeseburger oluyor. Bunu söylediğinde şefin yüzünde oluşan ifadeye bakın. Dünyanın en ünlü yemeklerini yapan ve sadece özel imtiyazlı konuklara hizmet veren bir şeften cheeseburger istenmesi başta garip bulunabilir ama Margot'un bu yemeği sipariş etmesindeki amaç aslında çok başka. Gerçekten de şef ona oldukça basit ama çok lezzetli görünen bir cheeseburger yapıyor ve onu plastik tabakla servis ediyor. Gece boyunca servis edilen tüm o şaşalı, gösterişli yemeklerden tamamen farklı, olabildiğince basit bir sunum. Yanında patatesleriyle birlikte basit bir cheeseburger. Hatta yemeğin sunumunda ekranda sadece sağlam bir cheeseburger işte ifadesini görüyoruz. Margot iştahlı bir ısırık alıyor ve cheeseburger dediğin böyle olur işte diyor. Şefin yüzüne bakıyor ve içten bir gülümsemeyle gülüyor. Peki Margot neden böyle bir şey yaptı? Bu sorunun cevabı için video boyunca biriktirdiğimiz tüm ipuçlarını şöyle bir toparlayalım. Ta filmin en başlarında adımı biliyordu dediğinde Margot aşçılardan biriyle ilgili Tyler'a ne demişti? Ama sen ona adını sormadın. Bu detayla Margot'un orada bulunan diğer insanlardan farklı olarak insani yönleri hala körelmemiş biri olduğu mesajını almıştık. Sonra şefin şu sözü: asla doyuma ulaşamayacak insanları doyurma gafletine düştüm. Margot bunu aklında tutmuştu. Sonra gelelim şu sahneye. Margot Slovik'e peki sen işini seviyor musun diye sorduğunda şef eskiden severdim ama asırlardır içimden kimseye yemek yapmak gelmiyor. Bu hissi özlüyorum demişti. Burada sadece Margot'un yüz ifadesini almıştık ve sahne değişmişti. Bu cümle de Margot için önemliydi. Son olarak da Margot şefin odasında yıllar önce çekilmiş olan hamburgerci Howie fotoğrafındaki şefin mutlu yüzünü görmüştü ve son sahnelerde bütün bunları kafasında birleştirdi ve o yüzden şeften gerçekten yaparken mutlu olabileceği, yüzündeki o gülümsemeyi yeniden getirebileceği bir yemek sipariş etti. Yani Margot'un bu cheeseburger siparişi hamlesini özetleyecek olursam, film bize Margot'un başkalarını gerçekten özne olarak gördüğünü, bilgiyi prestij göstergesi gibi kullanan Tyler'ın aksine
İlişkiyi simetrik kurduğunu gösteriyordu. Şefin odasındaki hamburgerci Howie fotoğrafındaki o saf gülümseme ve eskiden severdim, artık içimden kimseye hevesle yemek yapmak gelmiyor itirafı da Slovik'in gerçek mutfak sevincinin mütevazı bir line cookken tattığı basit ama sahici hazda saklı olduğunu işaret ediyordu. Margot bunları toplayıp şunu yapıyor. Şefi sahte, doyumsuz. Şefin ifadesiyle alıcılar evreninden çıkarıp gerçekten haz alacak tek bir kişiye yemek pişiren verici haline geri çağırıyor. Cheeseburger siparişi bu yüzden tam kalbine isabet. Teknik bir şov değil, çocukluğun, başlangıcın tadı. Yine şefin tabiriyle ailenin anca parasının yettiği ucuz cheeseburgerlerden. Margot övgü yerine dürüst geri bildirim veriyor. Beğendim bakışlarıyla otantik takdiri gösteriyor. O artık masadaki kurban değil, lokantadaki müşteri. Bu yüzden yemeğin kalanının paket yapılmasını istiyor. Bunun anlamı aslında oradan ayrılmak. Şef de yemeğini paketliyor, $10 hamburger ücreti alıyor ve onun gitmesine izin veriyor. Margot gitmeden önce şefe her şey için teşekkür ederim diyor ve orada kalan diğerlerine son bir kez dönüp manalı bir bakış atıyor. Burada aslında onlara anlamıyor musunuz diye haykırmak istiyor ama yapamıyor. Margot gittikten sonra şefin şaheserim olacak dediği son yemeğe geçiliyor. Bu sefer yemek tabağı bütün bir mekandır. Konuklara giydirilen marshmallow giysiler ve çikolata şapkalarıyla herkes yemeğin bir parçası haline getiriliyor. Son yemek elbette bir tatlıdır ve bunun için seçilen tatlı son derece klasik bir abur cubur oluyor. S'more adı verilen, ABD'de kamp ateşinde yapılan klasik bir atıştırmalık. 2 Graham bisküvisi arasına kızartılmış marshmallow ve bir parça çikolata konur. İsmi Some More, biraz daha ifadesinin kısaltılmasıyla S'more diye anılmaya başlanmış. Filmdeki final ise bunun grotesk, ritüelleştirilmiş bir parodisi. Konukları marshmallow çikolata kaplamalı kurbana çevirip tatlıyı cehennemi bir ayine dönüştürüyor. Şef bu tatlıya insanlık tarihinde damak zevkine yapılmış en büyük hakaret diyor. Endüstriyel bisküvilerin arasına hapsedilmiş sömürü ürünü çikolata ve jelleşmiş şekerli su. Tüm kusurlarımızın timsali bu tatlıyı masumiyetle özdeşleştiriyoruz. Çocuklukla, anne babamızla. Ama bu hilkat garibesine can veren unsur ateştir. Arındıran alev. Bizi besler, ısıtır, yeniden yaratır ve yok eder. Şef bunları söyledikten sonra oradakilerin bazıları artık bir kabulleniş ve bir çeşit arınma durumu içerisinde olduklarını ve şefe minnettar olduklarını görebiliyoruz. Derken şef çıplak elleriyle tuttuğu yanan bir közü yere bırakır ve önce kendini ardından tüm mekanı yakarak son eserini tamamlar. Hiç kimse direnç göstermez ve kaderine razı olur. Margot tekneyle uzaklaşırken yanan adayı görür ve ekrana son yemek olan s'more'un içeriği gelir. Marshmallow, çikolata, bisküvi, müşteriler, çalışanlar ve restoran. Finalde Margot'un yaptığı şey aslında çok basit ama çok güçlü bir ders içeriyordu. Slovik'in yıllardır kaybettiği hevesi yeniden hissetmesi Margot'un cheeseburger siparişiyle oluyor. Çünkü orada sanat gerçekten tadını çıkarabilecek tek bir insana hizmet ediyor. Bu bana Zima'yı hatırlattı. Yani küçücük bir anın, basit bir hazzın içinden doğan o büyük dinginliği. The Menu, toplumsal sınıf eleştirisiyle, doyumsuzluk ve sahte zevkler üzerine verdiği mesajlarla bende büyük bir etki yaratmış filmlerden biri. Gösterişli olanın ardında aslında en değerli şeyin basit ve sahici bir tat olduğunu hatırlattı. Peki sizler bu film ve yaptığım inceleme için neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Uzun bir video oldu. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz bir adet beğeni bırakmayı ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.